Redfall yaklaşık 25 saat kadar falan bir şey oynadım ve bunun 5 saati civarı karakterleri kurcalamaya gitti diyebilirim. Oyun ortalama toplamda 15-20 saat kadar falan bir şey sürüyor bu arada. Hatta speedrun yapacak olursanız toplama görevlerini hızlandırırsak, yani moblara falan saldırmadan gidersek daha da kısa sürecektir muhtemelen. Çünkü yapay zeka, yani neyse, bunların detaylarına zaten ilerleyen süreçte değineceğim, videomda detaylarıyla açıklayacağım. Ancak Redfall söylenildiği kadar kötü müydü, oynamaya değer mi gibi sorularınızın cevabı olacak detaylı bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Hazırsanız hemen videoya başlayalım. Dishonored, Prey, Deathloop gibi oyunlardan tanıdığımız Arkane Studio tarafından geliştirilen bir oyun Redfall bildiğiniz üzere. Geçmişine baktığımızda gerçekten güzel işler yapmış ve birçoğumuzun da bildiği bir firma aslında. Ancak bu şekilde servis oyunu konusunda ilk tecrübeleri olduğunu söylememiz gerekiyor. Oyunun en çok tepki aldığı ve benim de yanlış bulduğum noktası fiyatıydı bence. AAA oyun diyebileceğimiz bir fiyatla çıkışını yaptı bildiğiniz üzere. $70 ve Türkiye'de de 700 TL gibi bir fiyatla çıkışını gerçekleştirdi. Baştan söylemem gerek, bu oyun kesinlikle bence bu fiyatı karşılamıyor, onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak güzel yanı şuydu ki çıktığı gün itibariyle Game Pass'e direkt eklendi bu oyun. Zaten ben de bu şekilde Game Pass'ten oynadım, bu yüzden fiyat konusunda çok şikayet etme gereksinimi duymadım. Ancak oyunu Steam'den almış olsaydım ben de muhtemelen aynı tepkileri gösterirdim diye düşünüyorum. Çünkü oyunun gerçekten ciddi sıkıntıları var. Bunlara videonun ilerleyen kısımlarında zaten detaylarıyla değineceğim mutlaka. Kötü yanlarından gelişiyor gibi olacak ama diğer bir başlığımız sistem gereksinimleri olduğu için haliyle optimizasyondan bahsetmemiz gerekiyor bu noktada. Bu oyuna has değil gerçi. Son zamanlarda çıkan oyunların %80'i 90'ı hatta optimizasyon sorunları ile boğuşuyor biliyorsunuz ki. Kendim de bir oyun geliştiricisi ve oyuncu olarak bunun üzerine kapsamlı bir içerik de yapacağım ilerleyen bir süreçte. Redfall'un sistem gereksinimleri görüleceği üzere çok da yüksek değil aslında. Ortalama seviye bir bilgisayarla bile normal bir şekilde çalışması gerekiyor oyunun. Ve açıkçası ben medium ayarlarda 30-60 FPS değerleri arasında oynadım oyunu. Kendi sistemi düşük olduğu için bana yeterli geldi bu durum ve çok da sıkıntı yaşamadım. Ancak yüksek bir bilgisayar sisteme sahip kişilerde de benzer FPS'ler ile karşılaşıldığında bu üzücü bir durum olsa gerek diye düşünüyorum. Zira FPS oyunları için yüksek FPS değerleri elzemdir biliyorsunuz ki. Bu yüzden optimizasyon konusunda sınıfta kalmış oyunlar listesine adını yazdıran bir oyun oldu Redfall. Oyun açık dünyasında tek başımıza ya da co-op olarak arkadaşlarımızla birlikte vampirlere karşı mücadele edebileceğimiz keyifli bir FPS oyunu olmayı vaat ediyordu bize. Belli noktalarda bunları karşıladığını da söylemek lazım aslında. Ancak saçma hata ve sorunlar nedeniyle bu deneyimi kötü etkilediğini söylememiz de yine gerekiyor. Öncelikle karakter ekranıyla başlamamız gerek sanıyorum. Oyuna girer girmez burası karşılıyor bizi ve 4 karakterden birini seçmemiz isteniyor. Karakter ekranında hiçbir detay ya da düzenleme yapamıyoruz. Var olan karakterler üzerinden ilerliyoruz ve buradan bir eksi puan alıyor benden ne yazık ki. Burada bir seçim yapmamız gerekiyor aslında çünkü her bir karakterin kendine has güçleri, özellikleri var. Hangisini oynarsanız o karakteri seviye atlatıyorsunuz. Açıkçası ben tüm karakterlerde yetenekleri görmek için biraz olsun oynadım ve aynı şeyleri ikinci defa yapmaya katlanamadım ve bıraktım. Ancak en zayıf bulduğum karakter Layla diyebiliriz aslında. Çünkü bu karakter tamamen support işlevi gören bir karakter ve solo oynuyorsanız eğer çok da tavsiye etmem bu karakteri. Diğer karakterlerse biraz daha agresif ve atağa dönük olduğu için hem solo'da hem de co-op olarak oynanabilir diye düşünüyorum. Ben burada Jacob karakterini seçtim ve bana sorarsanız solo'da en mantıklı karakter bu olabilir. Çünkü düşmanları görme gibi bir yeteneği var ve çok işlevsel oluyor bu da. Oyunu biraz olsun sevmenizi sağlayacak karakter bu diyebilirim aslında. Karakterimizi seçtikten sonra tabii ki hikayesi bizi karşılıyor. Sonrasında burada şunu söylemem lazım. Çizgisel bir hikayesi var oyunun ve kontratlar alarak hikayeyi şekillendiriyoruz. Burada şekillendiriyoruz diyorum ama aslında herhangi bir seçim yok oyunda. Bunu söylememiz gerekiyor yine. Çok ilgi çekici bir hikayesi olduğunu da ne yazık ki söyleyemem. Ancak spoilersız bir şekilde anlatacak olursam Massachusetts dediğimiz çok zor bir isim var gerçekten. Bağlı bir ada kasabası olan Redfall, güneşi engelleyip kasabada yaşayanların dış dünyayla bağlantısını kesen bir vampir lejyonu tarafından kuşatılmış durumda. Karakterimizi seçtikten sonra açık dünyayı keşfedip vampirlerin ortaya çıkışındaki gizemi ve derin hikayeyi çözmeye çalışıyor olacağız. Seçtiğimiz karakter hikayeyi değiştirmiyor bu arada. Hepsi aynı hikaye ve bölümleri oynuyor. Zaten işi sıkıcı hale getiren de bu oldu benim
için diğer karakterleri kasmaya bu yüzden katlanamadım. Çünkü aynı hikayeyi tekrar devam ettiriyorsunuz. Oyunda ilk tutorial kısmını yaptıktan sonra itfaiye sığınağı ana merkezimiz oluyor ve bütün her şeyi buradan yönetiyoruz ve hallediyoruz. İtem alabileceğimiz, medkit alabileceğimiz, işte ek parçalar falan satın alabileceğimiz, görev kontratlar alabileceğimiz, mermi ihtiyaçlarımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bir kısım var burada. Ancak oyunun ikinci evresinde bu itfaiye sığınağı değişiyor. Onu da belirtmiş olayım. Spoiler olmaması için detaylarına girmiyorum ama böyle bir durumda var. Bunun dışında bir de safe house dediğimiz kısımlar var oyunda. Açık dünyanın bazı noktalarında böyle safe house noktaları konulmuş ve bunlar aktif ettikten sonra içerisinde medkit, mermi gibi şeyleri yine toparlamak için kullanabiliyorsunuz buraları ve fast travel noktalarını oluşturuyor. Öldüğünüzde de yine bunlar save noktası gibi olma özelliği taşıyor diyebiliriz. Burada doğuyorsunuz öldüğünüzde. Burada bahsetmem gereken bir diğer şey ise yaptığımız ana görevler ve safe house görevleri dediğimiz, bu arada safe house'un içerisinde de görevler var. Bu görevleri yaptıkça işte itfaiye ve safe house'unuz aslında gelişiyor diyebiliriz. Gelişiyordan kastım aslında oyuna ilk başladığınızda itfaiye bölümünde de işte safe house'a ilk girdiğinizde de medkit ve mermi doldurma parçalarının olduğu o kısmı bulamayacaksınız. Bunlar işte görevler yaptıkça açılıyor desek daha doğru, yani bir geliştirici gibi değil de bir şeyleri açmak için görev yapmanız gerekiyor diyebiliriz. Ayrıca safe house görevlerini mecburen yapmakta zorundasınız aslında. Bu bir zorunluluk çünkü ana görevlerde istediği böyle kuru kafalar var ve bunları sadece bu safe house görevlerini tamamladıktan sonra elde edebiliyorsunuz. Yine bu da can sıkıcı bir durum aslında çünkü bir noktadan sonra serbestliğiniz zorunluluğa dönüşmüş oluyor ve benim ne yazık ki sevmediğim şeylerden biri de bu olmuştu. Çok da serbest değilsiniz oyunda özetle. Karaktere has özellikleri ise oyunun açık dünyası dahil her yerde yapabiliyorsunuz. Ancak safe noktalarda yapmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü oyun online olduğu için hiçbir şekilde oyun durmuyor. Ansızın gelen vampirler ya da diğer düşmanların saldırısına uğrayabilirsiniz. Karakterin silahını, yeteneklerini, kostümizasyonunu bu kısımda yapabiliyorsunuz. Ayrıca harita, görevler ve achievement'ları da yine burada görebiliyorsunuz görüleceği üzere. Oyun vuruş hissiyatı konusunda fena değil aslında. Farklı silahları kullanmak da iyi hissettiriyor diyebiliriz. Ancak silah çeşitliliği konusunda oldukça az. Toplamda 7 tip silah var oyunda ve bunlar da işte pistol, shotgun, assault rifle, sniper rifle gibi bildiğimiz silahlardan oluşuyor. Ancak bunların kendi içinde çeşitleri var tabii ki. Ayrıca Stick Launcher adında kazık atan, işte UV Guns adında ışın gönderen, bir de Flare Gun adında alev atan silahlar da mevcut. Bunu özellikle söylüyorum çünkü belli başlı görevlerde bunları kullanmaya itileceksiniz. Oyun bu yönden pozitif diyebilirim çünkü çeşitli silahlar, farklı silahları kullanmayı itiyor sizi. Yetenek çeşitliliğine gelecek olursak Z ve X'te klasa ait yeteneklerimiz varken V tuşunda da ultisini var bütün karakterlerde bu şekilde. Bunların karakter ekranında geliştirebiliyorsunuz ancak çeşitliliği arttıracak şekilde değil de güç oranını arttıracak şekilde yapmışlar. Yani oranlarını arttırıyorsunuz sadece. Bu da yetenek çeşitliliğini bence yetersiz kılıyor. Sonuç olarak silah ve yeteneklerden de çok puan veremiyorum burada. Hatta bazı noktalarda eksi puan alıyor diyebilirim. Oyunda herhangi bir RPG elementi ya da seçimler ne yazık ki yok. Haliyle yine eksi puan vereceğim bir kısım burası oluyor. Oyundaki işte görev mantığı mission briefing dediğimiz harita üzerinden kontratlar almakla oluşuyor. Aslında görev kontrat seçimleri yaparken ilerleyebileceğimiz yönü seçebilseydik buradan daha mantıklı olabilirmiş bu kısım. En azından seçimler olması anlamı taşırdı bu yönden. Ama onu bile yapmaya ne yazık ki tenezzül edilmemiş. Yan görevleri de buradaki tanıştığımız NPC'lerden alabiliyorsunuz. Ara sıra görevler veriyor ama çok anlamlı görevler verdiğini söyleyemeyiz. Ödülleri de çok anlamlı değil zaten. Görevler genel itibariyle şunu kes bunu topla tarzında sıkıcı görevler diyebiliriz. Nadiren farklı ve etkileşimli görevlerle karşılaştım. Bu iyiymiş dediğim çok az görev vardı aslında. Oyunda envanter sistemi belki de en sevdiğim kısım oldu diyebiliriz. Zira oyunda topladığımız silahlar envantere eklenirken diğer her şey direkt olarak para olarak üzerimize ekleniyor. Gelen bomboş itemleri al sat, işte piyasayı kurcala, NPC'ye sat falan gibi detayları kaldırmışlar aradan ve kafa karışıklığında bitirmiş bu durum. Yine aynı şekilde gelen silahları da diğer silahlarla karşılaştırıp tek tuşla kırarak parasını alabiliyorsunuz. Satıp NPC'ye falan gitmenize gerek de kalmamış oluyor. Ayrıca bu oyunda mermiler kritik önemli diyebiliriz. Çünkü bazı oyunlarda işte bol bol veriyorlar ve sıkıntıya düşürmüyor bizi ama burada bayağı bir sıkıntıya düşürüyor bizi çünkü çok çabuk bitiyor mermileriniz ve bu yüzden mermi sıkıntısı çekilebiliyor bolca.
O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Mermileri bu arada yine envanter'da kalabalık yapmak yerine bir kısım açılmış ve buraya eklemişler. Ek bir sekmede. Burada göstermişler mermileri ve oldukça mantıklı buldum bunu da yine. Ancak silahlar için upgrade ya da modlar ne yazık ki yok. Dürbün dahi takıp değiştirebiliyorsunuz ki ben bir FPS oyununda silahları mutlaka dürbünleri değiştirmeye odaklanıyorum ki daha rahat bir kullanım sağlayayım. Haliyle upgrade ve modlar yönünden benden yine bir eksi puan alıyor burada. Geldik oyunun en çok patladığı nokta olan yapay zekaya. Açıkçası ışınlanan vampirlerden yana benim çok sıkıntım yoktu. Direkt arkamıza geçip vurmaya ya da bir şeylerin arkasına geçip saklanmaya odaklanıyorlar. Ancak bunu yürüyen moblara da yapmış olmaları işte asıl sıkıntılı kısım burada başlıyor diyebiliriz. Düşmanların yapayı burada fazlasıyla ortaya çıkıyor çünkü aynı şeyi yürüyerek yapmaya çalıştıklarında çok saçma görüntüler oluşuyor. Beni görmesine hatta önünde durmama rağmen bu hareketleri devam ettirmeleri komik gerçekten. Büyük canavarlar için de aynı şey söz konusu çünkü oyunda elit diyebileceğimiz orta ölçekli ve 4 ana boss bulunmakta. Hepsi de çok basit şekilde öldürülebiliyor. Çünkü örneğin bir duvarın arkasına geçtiğinizde sağa sola dönüp işte kendini bağlıyorlar. Tüm bunlar göz önüne alındığında yapay zeka bu kadar ne yapayla bu gerizekalı dedirtecek cinsten olmasını sağlıyor ne yazık ki. Bu yüzden yine yapay zeka konusunda da benden eksi puanı alıyor. Düşman çeşitliliği keza yine aynı şekilde oynadığım oyun boyunca hep aynı şeyleri görmekten fazlasıyla sıkıldım ben açıkçası. Buradan da direkt bir eksi puan aldığını söyleyebiliriz. Oyunda çok fazla bug ve hata ile karşılaşan varmış. Açıkçası ben bir iki bug dışında kırıcı bir bug'la karşılaşmadım şu ana kadar. Bu konuda şanslılardan biriyim sanırım. Yaşadığım bug'lar az önce de bahsettiğim gibi işte yapay zekanın kendini kilitlemesi ve işte kazığı sokma animasyonları var, bitirici vuruşlar. Bu işte bazen kamerada zeminin altına girmesi gibi böyle basit hatalarla işte görsel bug'larla karşılaştım. Oyunu etkilemedi yani aslında sadece görsel bug'lardı bunlar. Yine aynı şekilde bazen map'te mark atamama ve mobların canlarını görememe gibi bug'larla karşılaştım ki bunlar da yine görsel hatalar diye geçiyor genelde. Sonuç olarak kırıcı herhangi bir bug oluşmadı bende ve kapatıp açtığımda düzelen basit şeylerdi diyebiliriz. Benim için en can sıkıcı durumsa bazen düşmanların bir anda ışınlanması oldu diyebilirim. Önüme fırlaması oluyor, bazen bir anda fırlıyorlar. Hatta bazen delirttiği noktalar oldu bu hatanın beni çünkü bir anda arkamdan çıkıp çok böyle yüksek hasarlar verebiliyorlar. Bu sebeple eksi puan aldığını yine söylememiz gerekiyor aslında. Sonuçta fazlaca bug vardı yine de. Oyun açık dünya olarak geçmekte ancak tüm binalara girilemiyor. Aslında girilebilen çok bina var yine de ama bazıları görevle falan açılıyor. Ancak dolu dolu diyebileceğim ya da canlı diyebileceğim bir dünyası oyunun yok ne yazık ki. Level tasarımları Arkane'in diğer oyunlarına nazaran çok başarılı da sayılmaz ne yazık ki. Çevre dizaynı ise fena değil diyebileceğim nitelikte. Tasarımları ve evreni güzel yansıtıyor bence ama çok başarılı değil yine de. Bu arada oyun iki büyük haritada geçmekte. Tam birini bitirdik derken her yeri açıldı falan, işte bu map'te açılan bölgeler var. Oraları tam bitirdik derken ikinci bir haritaya açılıyor ve bizi orada sıfırdan tekrar başlıyorsunuz. Her şeyi buradan tekrar yapıyorsunuz diyebilirim. Buradan da anlıyoruz ki servis oyunu olma kısmını bu yeni haritalara ekleyerek yapacaklar. Keşif ve bulmacalarsa oyunda fazlasıyla zayıf kaldı benim için ve verdiği ödüller de keza aynı şekilde zayıftı. Oyunun map kısmına bakacak olursak etkileşime girilen görev, alınan her şeyi böyle simgelerle bırakarak gösteriyor bize o map'te. Bu da ileriye dönük işte nereleri açmışım, nereleri açacağım kısmını anlatıyor diyebiliriz bizim için. Bu arada şöyle bir bilgi daha vereyim. İkinci map'e geçtiğimizde ana boss'un gözü adında bir bar çıkıyor. İsmini söylemeyeyim bu arada boss'un da, işte bir bar çıkıyor ve bu bar çıktığında eğer işte yaptığımız mob kesme, ses, bölge almalara göre falan bu seviye artıyor. %100 olursa size bir elit gibi bir şey gönderiyor ve oldukça zor olduğunu söylemem gerekiyor. İlk map'te yoktu bu, ikinci map'e geçtiğinizde geliyor bu bar diyebilirim bu arada. Bu yüzden ikinci map'te buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani biraz daha sessiz olmaya özen göstermemizi istiyor oyun burada diyebilirim. Oyunda en sevmediğim şey ise level cap sistemiydi ne yazık ki. Hogwarts Legacy'de bildiğiniz gibi bunu bölgelere level sınırı koyarak çözmüşlerdi ve güzel de bir çözümdü. Burada ise böyle bir şey yok. Oyunda kaç levelseniz düşmanlar da yine o seviyede oluyor. Hatta düşen itemler de yine o seviyede oluyor diyebiliriz. Ancak bu oyundaki işte güçlendim
hissini bir öldüren bir şey ne yazık ki. Sürekli aynı seviyedeki düşmanlar ile savaşıyormuşsunuz gibi oluyor. Geri döndüğünüzde dahi gücünüzü hissedemiyorsunuz. Bu da rahatsız edici bir şey aslında. Hatta şöyle bir örnek vereceğim bu konuda. Oyunu bitirdiğinizde ben sandım ki oyunun açık dünyasında kafama göre takılırım. İşte artık biraz böyle yan görevleri yapar, düşmanları ölçer testler yaparım diye düşünüyordum. Gücümü test edip işte nasıl bir şey olduğunu görmek istiyordum aslında, öyle söyleyeyim. Ancak hiç de öyle olmuyor çünkü oyun bittiğinde oyunun en başına atıyor bizi ve ilk görevden itibaren tekrar başlıyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi işte level de düşman seviyesiyle aynı olduğu için aynı görevleri yapıyoruz. Aynı düşman seviyesindeki mobları kesiyoruz. Verdiği eksi ilk görevin eksi oluyor gibi böyle saçma sapan bir sisteme dönüştü olay. Yani 20 seviye bir mob kesip işte görevi yapıp 50 eksi falan gibi bir şey aldım mesela, böyle saçma sapan bir şeye dönüştü. Açık dünyadaki tüm düşmanlar seviyemde ve güçlüydü tekrar dönmeme rağmen bu arada. Haliyle görevler de zorlaşmış oluyor. Bunu hangi mantıkla yaptıklarını bu arada zerre anlamadım açıkçası. Çünkü level cap sistemi düzgün yapılmazsa gerçekten çok sorunlu olduğunun en büyük göstergesi bu oyun diyebiliriz. Buradan da yine benden eksi puan aldığını söylemem gerekiyor. Oyunda yine neden dedim bir diğer olaysa araçlar. Yani ilk dışarı çıktığım anda sandım ki bu araçlara binebileceğiz. Çünkü dışarıda benzin falan da var. Bilinen araçlar illaki vardır diye düşünüyorsunuz. En azından onu ekleseydiniz arkadaş, yani oyunda hiçbir aracı binemiyoruz. Araçların tek amacı bagajlarının eşyaları almak ve patlatmak. Oyundaki fast travel ise az önce de bahsettiğim yine safe house, işte özel mark bölgeleri ve ana binamız olmak üzere 3 tane tek tuşla ışınlanabileceğiniz noktalardan oluşuyor. Bu bölgelerden bolca bulunmakta bu arada. Safe house özellikle ve mark bölgeleri çokça her yere dağılmış durumda. Aslında bir yerden sonra araçlar olmasa da olurmuş dedirtiyor bu bize ama yine de araçların olmasını ben açıkçası isterdim. Çünkü araçlara benim işte vampirlere çizmek falan da keyifli olabilirdi diye düşünüyorum yani. Oyunu özel yapan tek sistem arkadaşlarımızla işte kontratlar alıp keyifli bir şekilde böyle vampir avlayabilecek olmamız da açıkçası. Ancak bunu da co-op'u batırdıkları için alamadık. Özel olan tek sistemi bile bize verememişler ne yazık ki. İşte asıl üzücü olan kısmı da bu oldu bence. Oyunda karakter ekranında solo ya da co-op olayını seçebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynarken işte bir kişi oyunu kuruyor ve diğerleri de oraya katılmış oluyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Oyunu kuran kişi server olduğu için haliyle kişinin PC'si ve internetinin iyi olması gerekiyor. Eğer iyi değilse ya da sıkıntılar yaşanıyorsa oyunda da sıkıntı yaşamış oluyorsunuz. Oyunun patladığı bir diğer nokta da buydu zaten. Böylece oyunun kendi serverlarının olmaması sebebiyle de bayağı bir sıkıntılar yaşandı. Böyle büyük bir oyunda en azından kendi serverlarıyla desteklemeleri gerekiyordu ancak onu da yapamadıkları için co-op sistemi de patlamış oldu. Bu arada oyundaki düşman dengesi ve seviyesi kişi sayısına göre dengeleniyordu. Onu da belirtmemiz gerekiyor. Co-op girerseniz işte düşmanların gücü ve dengesi buna göre ayarlanıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Artık ne kadar doğru dengelendiğini çok hesaplayamamış olsak da, çünkü co-op oynanmıyordu doğru düzgün, ama hatta soloda bile artık ne kadar dengelendiğini işte level cap sisteminden dolayı gördüğümüze göre burada yine de bir dengeleme olduğunu ufak da olsa söyleyebiliriz sanıyorum yani. Sonuç olarak açıkçası oyunun tasarım ve görselleri benim hoşuma gitti. Evreni de güzel kurgulanmıştı diyebiliriz. Vuruş hissiyatı ve bitirici vuruşlar da yine tatmin ediciydi benim için. Karakterin yeteneklerini doğru zamanda kullanmak ve boss savaşları yine keyifliydi. Savaşmak oldukça keyifliydi hatta bosslarla. Ancak bu oyun AAA bir oyun değil, bu yüzden fiyatlandırmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Optimizasyon ve teknik anlamdaki büyük batırışlar da ortada olduğunu yine görüyoruz zaten. Hikaye anlatımı ve diyaloglar fazlasıyla zayıftı yine. RPG elementlerini geçtim, işte seçim bile yoktu oyunda diyebiliriz. Kontrat al işte görev yap mantığı ile ilerliyor oyun zaten. Silah yetenek ve upgrade çeşitliliği de bana sorarsanız yine zayıftı. Düşmanlar keza yine azdı çeşitlilik olarak. Yapay zeka tam anlamıyla vasat diyebiliriz bu arada. Level cap sistemi güçlenmiş olma hissini bizden alması yine kötü bir yanıydı benim için. Co-op konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığı da ortada. Genel itibariyle birkaç özelliği dışında büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı bu oyun benim için. O yüzden puanlamam da 4 puanda kalıyor benim için dediğim gibi. Oyunun iyi olduğu birkaç yönüne rağmen diğer kötü yönleri puanımı fazlasıyla aşağıya çekiyor ve düşürüyor puanımı. O yüzden puanım ne yazık ki 4 olarak kalmış oldu.
Böylece Redfall incelememizin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki videolarda ve incelemelerde görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle ve oyunla kalın dostlar. Görüşmek üzere.